Merhaba arkadaşlar. Merhaba İlker. Merhaba hocam. Bugün yanımda Cansu ve Alper var ve karşımızda Bager Akbay bize her zamanki gibi saçma sapan şeyler anlatmak için. Heyecanla buluştuk. Evet, bugünkü konumuz nedir Bager? Bugün aslında biraz tasarım, sanat, bilim arasında biraz daha böyle zorlayacak iki sanatçı ve bir sanat grubunun işlerine bakacağız. Üstelik de Türk. Genç sanatçıları özellikle seçtim ki gerçekten de şu an yaşayan ve şu an anlatan kişiler. Çok bilen işlerinden biriyle başlayalım. Hollywood ekonomisi. Deniz Önduygu aslında tasarımcı, sanatçı, tasarımcı ve veri hikayeleri anlatan böyle bir sürü tasarım projesi yapan. Biraz da böyle kolektifleri var, Çilek Ağacı var, başka toplulukların da içerisinde. Çeşitli tasarımlar yapıyorlar. Zannediyorum Çilek Ağacı ile beraber yaptıkları işlerden biriydi diye hatırlıyorum. Emin de değilim, evet öyleymiş. O da bir veri görselleşme grubu, aslında beraber işler yapıyorlar ve Hollywood'da 2007-2011 arasındaki filmlerin bütçelerine bakıyorlar. Bunlarla ilgili mesela şu ortadaki yuvarlak bütçeyi gösteriyor, dışarıdaki de hasılatı gösteriyor. Mesela verimli mi değil mi görebiliyorsun bir bakışta. Çok iyi. Renkler, janraları gösteriyor. Mesela işte fantezi animasyonda kar oranı yüksek gördüğün gibi. Dramada da aynı şey geçerli. Aksiyon filmlerine tahmin edildiği gibi bütçe çok düşük ve kar oranı düşük olduğu ortaya çıkıyor aslında. İlginç, halbuki tersi beklenirdi. Evet. Bunları bir bakışta anlamını sağlayacak grafikler üretiyor aslında. Hı hı. Hangi janra ne kadar harcanmış? Şuradan da oranları daha net görebiliyoruz. Orana bakarsan mesela fantezi çok daha karlı gözüküyor. Uzun metrajı hangi konuda çekeceğim buradan çıkabilir. Musical en kötüsü herhalde. Evet. Dokümentary de karlı aslında fena değil gözüküyor şuradan baktığında. Ama ben bunu beğenmedim. Tam anlamak mümkün değil buradan gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? Mesela animasyonla fantezi arasındaki farkı ölçmek zor. Yani harcadığı parayla kazandığı parayı ayırt edemiyorum. Hayır, burada ben net ediyorum da fantezi çok daha karlı gözüküyor. Daha az para harcanmış, neredeyse daha da fazla animasyona göre. Dış çeperin kalınlığı. Kalınlık olarak şöyle düşün. dış çeper çok yakın birbirine. Evet, içindeki ama çok ufak. İçindeki bütçesi, dışındaki öyle bakıyorsun. Yani dışındaki simidin kalınlığı neredeyse aynı, hatta fantezi biraz büyük. İçindeki çekirdek bütçe olduğu için bütçesi çok daha düşük. Dolayısıyla fantezi animasyona göre çok daha karlı. Film bazında da bakabilirsin bu arada. Mesela şurada Paranormal Activity var. O evet. O da en güzeli. O bir nokta, çevresi dolu. Evet, başka onun hatta ikisi burada, üçü burada. Korku filmlerinde ilginç bir şekilde. Low budget, high income. Peki hocam, o zaman müthiş soruyu soralım. Sor. Bu sanat mıdır? Tasarımı daha yakın bence burada yaptığı iş, ama zaten Deniz Önduygu'nun yaptığı işleri ve o gruplarda yaptığı işleri tek tek aldığımızda tasarım projesi gibi duruyor. Ama biraz daha ilerledikçe bir hikaye anlatıyor, bir derdi var. Onları yakalayacağız. Mesela nasıl hissediyorsun algoritma şemasını çıkarmış mesela. Senin görüşünü bulacağız şimdi. Hazır mısın İlker? Var olduğuna inanıyor musun? Evet. Diğerleri var mı? Yes. Umrunda mı diğerleri? No. Peki eğleniyor musun? Yes. Postmodernist çıktı. Utanç verici bir gelişme. Postmodernist olduğunu Deniz Önduygu sayesinde çözümlemiş olduk. Teşekkür ederim. Sen cevap verdin mi? Yok, vermedim. Ben de vereyim. Tamam, peki. Var mıyım? Varım. Diğerleri var mı? Var. Umrumda mı? Evet. Fiziksel vücudum var mı? Var. Sadece bu vücuda indirgenebilir misin? Hayır. Non-reduktif fizikalist çıktı. Şimdi yine keyifli işlerinden birini göstereceğim. Anonim halk verisi. Mesela bu çok ilginç bir iş. Yani evet. Bu bir veri görselleştirme işi. Evet, doğru, verilerle görsel, ama bahsettiği veri böyle hani salata fiyatları falan değil yani. Değişler. Atasözleri, evet. Şimdi alalım. Cansu ilkine. Anne teyzenin yarısı. Hayır, teyze annemin yarısı ama olsun. Gidişine not verelim. Alper ikincisi ne alalım? Damlaya damlaya göl olur. Güzel, bravo. Alet yapar, el övünür. Oynama davranışı öğün sonrası zaman ayı. Aç ayı oynamaz. Vay, çok güzel. İnatla sıçan mermeri deler. Evet, çok güzel. Bu ne? Hadi bakalım, bu zor biraz. Adı çıkmış 9'a. İnmez 8'e. İnemiyor, 8.5'tan geri dönüyor. Yani. Görselle ifade ediyor ve ben şu açıdan çok değerli buluyorum. Günümüzde hepimiz eskiye göre çok daha fazla grafik okur yazarıyız. Dolayısıyla bunu okuyabilecek durumdayız artık. O yüzden bize bir hikayenin burada anlatılması bana cezbedici geliyor, ilginç geliyor ve bir sürü farklı ayrıntıya girebiliyor. Güzel, çok güzel. Evet. Peki bu sanat mıdır hocam? Said Faik Abasıyan'ı okurken, ortaokuldayken benim yaşadığım yerde yaşıyor, niye farklı anlatıyor diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve sanatçı aslında aynı sokağı görüyor ve başka bir şekilde anlatıyor. Burada Deniz Önduygu'da onu görüyoruz. Dünyayı görüş şeklinde bir farklılık var ve onu bize anlatıyor ve gerçekten bana geçtiğini düşünüyorum. Sizin için geçerli mi bilmiyorum aynısı. Ama bunu bir işiyle değil, aslında işlerinin toplamıyla görüyorsun. Aynen öyle. Galiba. Yani sadece bu işi yapsaydı yine de sanatçı diyebilir miydin, yoksa? Yok, şimdi tek işte çok zor. Zaten sanatçının tek işte olması da çok mümkün değil Tek aslında. işle imkansız Cansu Hanım. Ben Evet. size onu söyleyeyim. Belirli bir sürede bir hikaye anlatıyor
olması lazım. Şimdi farklı işlerini gördükçe görüşümüz değişecek. Sen birkaç tane daha işine bakalım. Mesela Grafagos. Grafagos'ta şöyle bir şey var. Şimdi doğada hayvanların güzelleşmesi, dış görünüşü evrimsel yapılarla, eş seçimiyle oluyor ya. Tasarımda da benzer bir şey oluyor mu diye bakıyor. Ve tasarımları yapacak bir evrimsel yapı kurabilir miyiz diyor. Burada işte 10 tane resim var. Ve bunlardan rastgele üretebiliyorsun. Devam edebilirsin. Sen de kontrol. Şimdi beğendiklerini tutabiliyorsun ve onun türevlerini oluşturuyor. Mesela diyelim ki şunu beğendim. Bak hemen yapayım. Bunu kaldırdım. Şunu seçtim. Oraya istediğim şeyi yazamıyor muyum? Yok, bu versiyonda yapamıyorsun. Bu da formülü. Diyor, genetik formüllere benzetiyor. Ve dolayısıyla bir evrim algoritmasıyla bir poster tasarımı süreci yaşattırıyor bize. Tasarlanmış bir sürü poster var web sitesinde. Burada 2-3 tane de seçebilirsin, hatta bırakıyorsun, ama çiftleşme yok burada. Yani iki posteri çiftleştirmiyor. Her birine mutasyonlar yaptırtıyor. Çiftleştiren versiyonu da yapılabilir bu arada, ama o biraz daha karmaşık bir algoritma olur. Aşağı bir inelim. Şurada mesela işte örnek akışları veriyor. Burada yapılmış şeylerin genleri, mesela renginin genleri var. İşte transformun genleri var. Şekillerim var. Filtrelerim var vesaire. Burada mesela yapılmış farklı poster örneklerini görüyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Güzel. 2 tane daha işini göstereceğim. Birisi bu tarz benim. O programda kim ne kadar konuşmuş, o hafta kim kimi elenmesini istemiş, İşte jüriler ona rağmen kimi elemiş. Bayağı bütün program akışını, çok konuşanlar ama düşük oy alanlar, az konuşanlar bilmem ne, birbirlerini eleme grafikleri vesaire, isimlerinin verilme grafiklerini hepsini görebiliyorsun. Müthiş bir emek var burada. Evet. Yazık aynen. olmuş. Hayır, işte burada da çok keyifli ve alışkın olmadığımız bir şey var. Yani bu programın hiçbir zaman böyle görülebileceğini düşünmüyorsun. Bu arada bu çok kullanılabilir bir şey bence. Aslında farklı bir şekilde görmeyi sağlıyorsun. Benim tarzım programını kazanmak için ne yapmamız gerektiğini anlayabiliyor muyum? Yok, onu anlamazsın muhtemelen, ama şunu anlayabilirsin. Programın heyecanlı ratingleri buraya, hangi bölümler daha izlenildi datasını eklersen programın nerede verimli olduğunu, en heyecanlı dönemlerinde ne olduğunu çıkartabilirsin ve yapımcı için bayağı ciddi bir veri olabilir aslında bak. Buna istatistik değil de sanat yapan şey ne, onu anlamıyorum. İstatistik bir araç burada. Her araçla sanat yapabilirsin. Kendi bakış açısını anlatıyor bize Deniz Cem Önduygu. Hayır, anlatma. Nasıl anlatmıyor? Bunu yaptığın zaman dünyayı farklı gördüğünü görüyorum ben senin yani. Ve bir sürü şeyi böyle anlatabileceğine dair bir fikir elde etmiş oluyorum. Bu sadece veri. Değil. Herkesin çok basit, avam gördüğü bir programını alıp gerçekten analiz yapabiliyor. İçine giriyor, kurcalıyor ve oradan bir şey çıkartıyor. Başka türlü bakmamızı sağlıyor. Tam orada ayrılıyoruz. Spesifik olarak bu programla ilgili benim algımı nasıl değiştirdiği konusunda bir şey yok burada. Programla ilgili değil, dünyaya bakışla ilgili değişti. Dolayısıyla da dünyaya bakışla ilgili. Yani ben bunu görüyorum. Deniz Cem Önduygu çok akıllı bir çocukmuş. Daha başka bir şey çıkmıyor bende. Anladım. Ama ben şunu görüyorum orada. Hepimizin muhabbet ettiği, üzerine konuştuğu bir konu. Mesela futbol üzerine çok konuşuyoruz değil mi? Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biriydi. Türkiye'de futbol üzerine mesela sözlü kültürü çok yaygın ama almanak yoktu uzun süre. Yani Türk Futbol Federasyonu'nun bir 3 ciltlik kitabı vardı bildiğim kadarıyla. Bir de Fotomaç muhabiri bir tane arşiv tutmuştu ve o muhabir böyle elinde deftere tutan biriydi yani. Gerçekten Üsküdar'da bir evde bir defterde duruyordu veriler. Şimdi biz bu kadar konuştuğumuz konuya, bu kadar kişi bunun üzerine konuşurken bununla ilgili yıllarca veri üretilmemesi çok garip. Ve Deniz Cem Önduygu'nun yaptığı işi görünce keyif için izlediğim şeye bile böyle bakılabileceğini görmek gerçekten kafamı çok açıyor benim. Bak mesela bu örnek biraz daha kabul edebileceğim bir şey olabileceğini düşünüyorum. Bu felsefe tarihçesi aslında 2 tane kitaptan başlıyor. Birisi Felsefenin Öyküsü, diğeri de Çağdaş Felsefe. Brian Magee ve Thomas Baldwin'in kitaplarıyla başlıyor. Çok ufak notlar alıyor önce. Ya bunun görüşü bununkine zıt, bununkine uygun falan demeye başlıyor. Ondan sonra bu notlar büyüyor. Mesela buradan bir tıklıyorum herhangi bir şeye. Kant. Güzel. Şimdi mesela Kant'ın kurduğu bu cümle ondan önceki hangilerle uyuyor, hangilerle uymuyor, bunları görebiliyoruz mesela. Yani burada bir şey var. Bir kontekste koyma eylemi var. Yani daha önce hiç görmediğimiz bir şey görüyoruz burada. Deminkinde de daha önce görmüş müydün canım? Yeni bir şey söylemiyor diyorsun galiba, değil mi? Öbüründe söylemiyor. Bunda kısmen. Kesinlikle öbürünün daha etkili olduğunu düşünüyorum. Öbüründe sanat demek daha zor insanlar için. Onu anlıyorum. Çünkü Bu daha fonksiyonel ama. evet, işte o yüzden o daha sanata benziyor. Anladın mı? Yani Evet, itiraf etti sayın seyirciler. Hiçbir işe yaramayan şeylere sanat denir. bak, orada bir araştırma metodu geliştiriyor aslında ve buna herhangi bir şey uygulayabiliriz. O yüzden hepsine baktığında Deniz Cem Önduygu'nun burada yaptığı pozitif, kârdan öte, değerden öte bir metot anlattı, bir bakış şekli anlattığını hissediyorum. Ya bu adam dünyayı başka görüyor. Yani o kafasında bunlar görselleşiyor, çizgiler çıkıyor, ilişkiler kuruyor, bunu görmeye başlıyorum. O yüzden dünyaya bakışı değişiyor diyorum buradaki şeyde. Arkada müthiş bir veri işçiliği var. Dediği doğru Alper'in. O kadar büyük bir datayı aslında paketlemenin yolunu bulmuş ama bu bir şey ifade etmiyor. Deniz Cem Önduygu kendisi şöyle söylüyor. Diyor ki ben diyor kendim için not almaya başladım
başladım. Yani felsefe okurken aklımda tutamıyordum bunları. Ve aralarındaki ilişkileri görmek istiyordum. Mesela burada bir sürü şey görebiliyorsun. Şimdi şuna uzaktan baktığımızda şu dış resme. Hangi filozoflar iyi anlaştığını yeşillerin sayısından. İşte efendim daha da uzaktan şu yuvarlakların çıktığı yerlerde hem yeşil yuvarlak hem kırmızı yuvarlak varsa bu filozofların anlaşma ve anlaşmama konusunda bir dengeleri olduğunu falan bunları görebiliyorum. Yani akımlar arası ilişkileri görebilmeye başladım diyor. Ve dolayısıyla kendi not alması üzerinden yaptığı şeyi kamusallaştırmış oluyor başkalarına desteğiyle aslında. Senin bu hikaye anlatma dediğin kısma bu bütün not almayı da bir yandan şey yapabilir miyiz? Bence çünkü orası da çok değerli yani bunu dert edinme. Doktora gidiyor. Şimdi burada hangisi hatırlamıyorum da şu olabilir. Kendi vücudu üzerine çalışıyor mesela. Uyku saatlerini not alıyor. O gün kaç tatlı yediğini not alıyor. Krizlerini not alıyor. Kendi işte beyinle ilgili olayları, yaşadığı şeyler, onların grafiklerini tutuyor. Yani mesela ben bunu gördüm mü şunu hissediyorum. Abi Sağlık Bakanlığı niye benim verimi böyle tutmuyor? Bak mesela burada işte gece 3'te kahve kokusu almış bir anda. Yüksek koku duymuş. Kokuyla ilgili algısıyla ilgili şey. Bu da galiba geçirdiği seizure'lar. Kendi hayatını not alıyor ve o grafikleri oluşturmaya başlıyor aslında. Çünkü anlamak için bir yöntem bu. Yani dünyayı görebilmek için bir yöntem aslında burada önerdiği. Şimdi biz sürekli mesela atıyorum işte politika konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz ve orada bir sürü şey karmaşa. İşte net konuşamıyoruz, anlamıyoruz. Diyor ki bak bunları böyle anlayabiliriz. Bazı verileri tutarak karmaşık problemleri hiç görmediğimiz şekilde görme becerisi kazanabiliriz diyor aslında. Bireysel notlardan girdiği için zaten sanata çok daha yakın olmaya başlıyor ama aldığı bireysel notu da başkalarının ihtiyacı olabildiğini gördüğü anda onunla da paylaşıyor. O yüzden tam sanat eserinin o kendi hikayesinden yola çıkma ve bunu başkalarıyla paylaşma şeyinde denk düşüyor gibi geliyor. Biz buna baktığımızda ne anlıyoruz? Kendi hayatımıza da böyle bakmaya mı çağrılmış oluyoruz? Yo yani bakabileceğini görüyorsun en azından. Güzel. Şimdi ikinci bir sanatçıya geçelim. Burak Arıkan. Şimdi mesela Burak Arıkan'ın hikayesi farklı başlıyor. Burak Arıkan kimdir? Burak Arıkan 10 küsür yıldır sanat üreten çağdaş sanatçılardan birisi. Burak Arıkan'ın da bir sürü işi var alanda. Güzel işlerin dışında çizgiler devreye girmeye başlıyor. Ağla ilgileniyor ve bir ağla ilgilenen bir grubun da içerisinde Düğüm Küme diye bir blog var zamanda ve ağla ilgili metinler yazıyorlar. My Pocket işinde bankanın API'sini bütün kredi kartı alışverişlerini biz yazılımın öğrenmesini almasını sağlıyor. Hack mi ediyor yani? Yo, API açık. Amerika'da bir banka. Şuradan kahve alacaksın bilmem gibi basit şeyler takip ediyor. Ve burada biraz eleştirdiği şey de şuydu diye hatırlıyorum. Kredi kartı verimiz çok değerli ya aslında bir sürü firma için. Biz birbirimize açalım kredi kartı verimizi. Kendimize de o değeri alalım. Bunlar üzerine gidiyor. Sonra tam ardından Ergenekon davası oluyor Türkiye'de ve kocaman bir dava metnini bir anda önümüze koyuyorlar ve ben yani basın falan mesela okumaya çalıştığında çok karmaşık, uzun bir dava metni çıktığını hatırlıyorum. 2455 sayfaymış. Ve diyor ki bunu bir yazılıma okutalım. O yazılıma bütün o dava metnini veriyor ve yazılım aslında oradaki kişiler arasındaki ilişkileri çıkarmaya başlıyor. Kim kiminle daha yakın bağları var kalın. Mesela büyüklük ne kadar çok geçtiği, aralarındaki çizginin kalınlığı, aralarındaki ilişkinin ne kadar fazla olduğu. tekrarlandığı. Evet, yakın yerde cümle içerisinde kullanılması gibi bir haritalama yöntemi gösteriyor. Ve çok etkiliydi. Ve tabii bütün davanın bullshit olması. Tam özüne geldik yani. Evet. Çünkü gerçekten ne olduğunu görebiliyorsun. Nasıl kurgulandığını, neyle neyin ilişkili olduğunu falan görmeye başlıyorsun. Sonra bunları arttırmaya başlıyor. Farklı farklı şeyler yapıyor ve Graph Commons diye bir site açıyor. Şimdi bak aynı hikayeyi başka bir yerde. Yani bir sanatçı diyor ki ben karmaşık bir şey anlamam için haritalar yapmam gerekiyor. Ve haritalar yapmaya başladım. Sonra bu haritalamanın hayatı anlamak için çok işe yaradığını görüyorum. O zaman ben bunu bir araca çevireyim. Bu aracı yapayım, dünyayı haritalarla beraber anlayalım deyip harita atölyeleri yapmaya başlıyor. Bir sürü kişi harita yapmaya başlıyor. Mülksüzleştirme ağlarında o proje kullanılarak başkaları mesela bir sürü kişi bunları çıkartıyor. İşte ne kiminmiş, termik santrallerin ağları vesaireler. Bunları artık kullanıcılar mı yapıyor? Evet, bir sürü grup yapmaya başlıyor aslında. Ve dolayısıyla bir anlama yöntemine geliyor. Yani biz şu anda Türkiye'de bir sürü karmaşanın içinde yaşıyoruz ya. Bunları anlamak için bir sürü şey çıkartmaya başlıyor. Emek sinemasının yıkımından kimler sorumlu? Soma faciasının arkasında kimler var? Ve bak da bayağı aslında hepsi günlük başımıza gelen ciddi olaylarla ilgili haritalar çıkarmaya başlıyor. Peki bu dataların gerçekliğine nasıl emin oluyoruz? Aslında bunu gruplar yapıyor. Kendi çalışmalarından yapıyorlar. Nasıl çıkardıklarını tek tek bakmak gerekiyor. Yani tabii ki buradaki görsellerde hata olabilir. Ama aracı kullanarak kendi hatalı olduğunu düşündüğün yerden sen de yapabilirsin. Graph Commons sitesinde herkes girip haritalar çizip çıkartabiliyor ve çeşitli fonksiyonları var bunların. Billion Dollar Code'daki baştaki sahneye dönmek istiyorum. Orada öğrenci bitirme ödevini yapıyor. Bir VR gözlük koyuyor, hocalarına gösteriyor falan. 90'ların başı ve hocalar böyle saçma sapan şey mi olur, çalışmıyor, bozuk, sanat böyle olmaz falan diyorlar. O da ya bir sanat eseri dünyanın bir kısmını anlatır diyor. Yani resim yaptığı tek bir yeri yapar diyor. Ben tamamını anlatsın. Bütün bir eser istiyorum diyor.
O yüzden böyle bir dünya görme şekli yapacağım diyor. Yani bir gözlük yapacağım. Artık dünyayı böyle göreceksiniz. Yani Van Gogh'un sadece bir resim yapması değil. Bir gözlük taktığımızda bütün dünyayı Van Gogh gibi görebilmek. Bütün dünyayı sanat eserine dönüştüreceğim. Aynen öyle. Bunlar dünyayı algılaması şeklimizi değiştirdiği için hala eserler. Evet, yarın buradaki sistemler çok yaygın araçlara döndüğünde, her şey anlaşıldığında ve standart olduğunda sanat eseri olma etkisi olmayacak. Ama başta bunu ilk kez söyleyen ve bu davanın peşinden giden ve bunlarla görmeliyiz diyen kişi aslında kendi perspektifini bize anlattığı için sanat eseri olma durumunu koruyorum burada. Bunun bir adı var mı bu arada? Computational art falan gibi bir adı var mı? Ne? Ya deniyor aslında. Data art deniyor. Biz burada ileride miyiz yani? Hep böyle çocuklar bizden mi çıkmış onu? merak Yok ettim. değil. İleride değiliz ama iyi isimler var işte gördüğün gibi. Mahir Yavuz da var. Çok iyi o da. Mahir, evet. Bayağı isim var. Ya genelde gerçekten o Türkiye'de sanat olarak adlandırılmayan bu alanlarda, dünyada adlandırılan bu alanlarda oldukça iyi sanatçılar var diyebilirim. Türkiye bulaşmayınca sanatçılar iyi oluyor galiba orada. Şimdi bunlara şöyle bakmak lazım. Deniz Cem Önduygu biraz daha yaptığı işler daha kişisel perspektiften. Hadi Çilek Ağacı'yla yaptığı işler daha etkili ve daha yaygın. Hangi partinin oyu hangi partiye gitmiş görselini yapınca bütün basın kullandı tabii. Şimdi Graph Commons'a gelince, Burak Arıkan'ın işlerine gelince o biraz daha araca dönüştürmeyi, aslında belirli bir araç üzerinden gitmeyi yapıyor. Şimdi aynı şey İngiltere'de olunca işin rengi değişiyor. Neden olabilir? Fon giriyor, fon. Bir Burak Arıkan'a diyor ki ya da Deniz Cem Önduygu'ya, ya bu yaptığın iş çok iyi. Felsefe tarihçisi. Ben buna 1 milyon lira koymak istiyorum. Bütün felsefe tarihi, hatta sadece kıta Avrupası yapmayın. İşte Çin felsefe tarihi girsin. Şunlar da girsin diyebilir aslında. Zaten büyük bir eser de böyle oluşabiliyor. Forensic Architecture bunu başarmış şeylerden biri. Şimdi bunu iyi anlamak için bir tane örneği izleteceğim biraz. Bu Forensic Architecture Türk işi değil. Eyal Weizmann, İsrailli ve İngiliz birisi ve mimar aslında, İngiltere'ye gidiyor. Orada işler yapıyor. Goldsmith College'de, Londra Üniversitesi'nde bir ekip kuruyorlar ve adli mimarlık üzerine çalışıyorlar. Forensic Architecture üzerine ve adını da bu koyuyorlar oradaki işin. Adli mimarlık derken ne kastediyorlar? Normalde bir vaka olduğunda, bir ölüm, bombalama, patlama bir şey olduğunda aslında orada insanlarla röportaj yapılıyor. Yani bir CSI'de falan vardır ya, işte yerden kurşun izlerini toplarlar. Onlar diyor ki binanın da böyle bir hafızası var. Mesela biz binayı kullanabiliriz aslında bunun için. Ve çıkış noktaları burası. Ama bence o değil. Bence bütün multimedya araçlarını o hikaye anlatmak için daha yapıyorlar. Şu örneği bir izleyelim. Çok daha net anlaşılacak. Halit Yozgat'ın öldürülmesi üzerine, Almanya'da oluyor. Başta bir konuyu anlatıyor. Bir internet kafede ölü bulundu ve orada bir dava var. Şimdi ilerliyoruz. Biraz daha geçmişini anlatıyor. O neler oldu, davada kimler yargılandı, sonucu nasıl bulundu falan. Forensic Architecture genelde bir STK gidiyor ya da bir işte atıyorum belediye gidiyor. Diyor ki ya burada bir sorun var. Bu dava sonuçlanıyor ama yani yanlış bir şey oluyor olabilir. Bize gelip bu davaya çözümler misiniz diyorlar aslında. Genelde işte devletin ya da büyük yapıların, büyük şirketlerin altında ezilmiş kişilere destek olmak amacıyla onların haklı olabileceği davalarda onu çıkartmak için bir araştırma yöntemi uyguluyorlar. Ve olayı alıyorlar. 3 boyutlu olarak alanları modelliyorlar. Bu örnekte mesela gerçekten de aynı şey yapıyorlar. Bazı şeyleri deneyebilmek için. Ondan sonra zaman akışını çıkartıyorlar. Nerede ne oldu? Bu saatte ne oldu? Şurada ne geldi? Bu internet kafe işte. Şu anda mesela Ahmet AT içeri geldi. Bir yere oturacak. İçeride internet kafe sorumlusu şu kırmızı kişi. Yanda saat akıyor. Neyse bu şekilde diğer neler dönüyor? O sırada başkaları bakın gelmiş. 2 kişi daha oturuyor. Biri daha geldi. Burada telefonla konuşmaya girdi. Anlatıyor işte burada 2 çocuğuyla beraber geldi. Şu oldu bu oldu diye. Ondan sonra telefon konuşması yapmış oradaki kişi. Onları işaretliyor. Saat kaçta telefon konuşmasına başladı. Ne oldu vesaire. O sırada başka biri geliyor. Arabamı buraya park etmiştim diye. Raporlarında söyledikleri şeyleri de buna ekliyorlar. O kişilerin ifadelerinde kullanılan. Bu şüpheli olan kişi aslında sarılı olan. O yüzden arabasıyla ilgili ifadesi var. Ve şuradaki kişiyi öldürdü mü öldürmedi mi? Bu kişi aslında bunu konuşacağız. Hangi siteye girdi? Zaten buradan tespit edilmiş kim olduğu. Bir dating sitesine giriyor buradaki istihbarat üyesi olan kişi. O yüzden dating sitesine login olduğu için kim olduğunu anlayıp orada olduğunu anlıyorlar. Peki bunlar mahkemede çıkmamış şeyler mi? Bunlar çıkanları görselleştiriyor şu anda. Yani aslında normalde bunu dava raporu diye düşün. Bunu olabildiğince basit bir şekilde, çok güzel bir şekilde anlatıyor. Sonra dava raporunda konuşulan bazı olasılıkları denemeye başlıyorlar. Ya işte ben çıktığımda orada değildi diyor. Bu kaç saniyede olabilir? Bu kadar sürede bu olabilir mi? Silah patlamasını duymadım diyor mesela. Duymaması mümkün mü deyip bütün o çapraz şeyleri birbirine inceleyip çıkartıyorlar. Ve bu işte mesela oradaki kişi ben daha önce çıktım diyor ölmesinden ama mümkün olamayacağını gösteriyorlar mesela. Dolayısıyla anlatım dilleri genelde buna yakın. Ses analizine giriyor. Oradaki seslerin tipi uygun mu?
mu değil mi diye. Ama architecture'la ne alakası var bunun? Bence de çok değil. Yani bunlar bence mimari bir ekip olduğu için aslında mimarlık genelde temeline dönersek yani bina dışında bir olayın tamamını görmek ve çözümlemekle ilgili ya. Yani mesela yazılım mimarisi deriz, tasarımın mimarisi diyebiliriz. O anlamda bir mimarlık var. Biz hani bu adli şeyi birilerine uzmanlara bırakıyoruz. Bunun daha kamusal bir araç olarak kullanılabilmesine dair bir öneri var aslında ve bir sürü teknik var. Mesela bir tane başka bir örnekten göstereyim. Orada çünkü birçok davalarında suçlu da yok bu arada. Bu arada kamuya açık verileri kullanarak yapıyorlar. Evet. Bazen davadaki şeyleri istiyorlar. Alabiliyorlarsa o verileri alıyorlar. Ama genelde herkesin ulaşabileceği veriyle çalışıyorlar. Mesela burada öyle. Bu Beyrut'taki patlamada ne oldu hikayesi? Önce bir olayı anlattı. Sonra bakın bütün footage'ları topladı etraftan. Sosyal medyadan bulduğu her şeyi topladı. Ama burada bir karmaşa var değil mi? Sonra bunları üst üste koymaya çalışacak. Biz dataları da internete koydu bu arada. GitHub'tan indirebilirsiniz. Modelleri dedi. Mesela her birinin açısını çıkardı. Ha bak 3D modeli çıkardı. Bu kamera buradan görüyor. O zaman şu anda şu durumda. Dolayısıyla burada mesela işte dumanın rengine takacak şimdi. Diyecek ki dumanın rengi buysa şu yanıyor. Şu açılardan yanıyor falan. Sonra bak diğer açılara gidiyor ve üst üste oturtuyor başka footage'ları. Renginin zaman içerisindeki dağılımını gösteriyor. Görüyor musun? Şurada üstte. Ve bir şeyler olmaya başladığını anlıyorsun orada. Neyi bulmaya çalışıyor burada? Bir süre sonra niye patladığını, ne içeride ne var diye onları çıkartacak. Müdahale edilebilir miydi falan bunları çıkartıyor. Aslında burada birini suçlama gibi bir şey yok. Ne olduğunu anlamadık ya. Aslında oturup ne olduğunu anlaşılmasına çalışıyor. Bak ufak bir patlama geldi. Havai fişekler o renk değişmesi sonucunda. Burada şimdi mesela küreyi modelledi. Farklı açılardan ne olduğunu görmeye çalışacak. Nereden başladığını bak tam olarak yerini gösteriyor. Sokakta bir olay olduğunda, biri öldürüldüğünde bir şey patladığında kamuda bir veri eksikliği oluyor ya aslında. Bunlar onun üzerine gidiyorlar. Bunun bir yazılıma dönüştüğünü düşün. Ve otomatiğe yakın olduğunu düşün. Hepimiz elimizdeki cep telefonlarıyla olayı çözümleyeme şansına sahibiz. O yüzden bence çok acayip bir etkisi var. Şurada bak nerede ne varilleri vardı. Onların nasıl olması gerekiyordu falan. Onlara kadar giriyorlar. Bazı davalarda gerçekten sonucu etkileyecek olaylar da çıkartıyorlar. Yani bunun burada durmaması gerekiyordu işte efendim falan. Onları gösterebiliyorlar mesela. Bir sürü kişi sanat eseri değil bunlar diyecek. Okey. Geldi. Doğru söze ne denir? Mesela Avrupa Araştırma Konseyi'nden bir sürü yerden fon alabildi bu ekip aslında. 2018'de Turner ödülüne aday gösterildi. Şimdi Turner ödülü dünyadaki en büyük ödüllerden biri bu arada. Yani Tate Müzesi'nin İngiltere'de. Direktörlerinin yönettiği ve onların shortlist yaptığı yani adayları belirlediği ve seçtiği adaylardan biri oldu. Kazanmadı. Kutlu Ataman da olmuştu daha önce. Evet Kutlu Ataman da oldu doğru bravo. Türkiye'den tek olan galiba Kutlu Ataman. Çünkü şöyle bir şey var orada. Ya İngiltere'de doğmuş olman gerekiyor ya da İngiltere'de yaşıyor olman gerekiyor aday olabilmen için. Acaba hangi şartı sağlıyor bilmiyorum. O dönem İngiltere'de yaşıyordu belki de. Yaşıyordu galiba. Bu da tartışıldı bu arada. Yani mesela Deniz Cem Önduygu'da sorduğumda yani sanatçı olarak kendini tanımlıyor musun dediğimde o kadar rahat bir şekilde söylemiyor bunu. Ya da bu ekip de mesela. Söylemiyor derken ne diyor? Yani ben verilerle hikaye anlatıyorum diyor aslında. Günümüzün araçlarıyla yani yüksek teknolojilerle, güncel tekniklerle sanat yaptığın zaman buna o kadar alışkın değiliz ki. Buna tasarım ya da mühendislik demeye başlıyoruz. Biz sanatı eski tekniklere hapsettik. 20. yüzyılda daha doğrusu mühendisler ve tasarımcılar hapsetti. Mesela bu çağdaş tekniklerle hikayeler anlattıkları zaman bence çok daha etkili oluyor. Dolayısıyla burada hem Türkiye'den hem işte dünyadan yaşayan canlı ve bu alanları bozan, kurcalayan işler görmek beni çok heyecanlandırıyor. Güzel işleri beğendim ama bunlar sanat mıdır? Tabii ki. Neden sanat değil diyorsun mesela? Başka bir isim verelim. Art demeyelim. Sanat hiçbir şey dokunmasın, güzel olsun, tatlı olsuna dönüyor Yo hikaye. dokunabilir canım. Niye dokunmasın ama yani birçok açıdan sorunlu. Ama şu değil mesela adam bir film çekiyor. Bir bilim kurgu filmi. Ve bir telefon var orada. Acayip dokunmatik böyle bilmem. Sonra o insanların dünya görüşünü değiştiriyor. Evet bunu yapabiliriz diyorlar. Ve onu yapıyorlar. Bunun ondan ne farkı var? Bu çok fonksiyonel ama onu diyorum. Turner'a neden aday gösteriliyor sence peki? Tanıdıktır arkadaşlar. Değiştirmektir. Yani bugün buna sanat derler. 10 sene sonra değil derler. Tamam ben de 20 sene sonra tekrar derler. neden böyle dediklerini anlatmaya çalışıyorum. Bir şey ilk olduğunda ve dünyayı algılama şeklimizi değiştiriyorsa sonradan çözümlendiğinde yani bir ürüne dönüştüğünde aslında tasarım ya da mühendis nesnesine dönüyor. Dolayısıyla tabii ki sanat neye dediğimiz değişiyor. Hep resme sanat dememiz o başka bir hikaye. Bunlar aslında dünyada uçtaki
bir işleri simgeliyor. Sen daha önce Linz'de Ars Electronica'nın oradaki sergideki işler için de aynı şeyi söylüyordun. Aslında teknolojiye öncülük ediyorlar ama ilk yaptıkları için adı sanat oluyor diye. Evet. Ama bir de amaçları var. Niyetleri de bireysel bir şey yapmak. Bir yerden çıkmak. Mesela sadece teknolojiye öncülük etmek. Yani bak ne güzel takla atan makine yaptım demiyorlar yani. Makinenin kullanımını da gösteriyor. Hayatı nasıl etkileyeceğini, nasıl dönüştüreceğini dünyayı. Bunları da gösteriyor. Yani bize gelecekle ilgili kapı açtığı zaman mı sanat diyorsun? Aynen öyle. Gelecekle ilgili bir şey gösteriyor. Bunu yaşayabiliriz diyor aslında. O zaman mesela Elon Musk'ın Tesla'sı niye sanat değil? 10 yıl önce şirketlerin CEO'larının reklamcı, tasarımcı gibi olacağı konuşuluyor. Ben de sanatçı gibi olacaklar diyordum. Yani daha performatif olacaklar diyordum. Elon Musk buna çok yakın birisi bu arada. Yani iyidir, kötüdür. Bunu hileli yapıyordur, değildir. O ayrı konu ama Elon Musk çok performatif birisi. O da sanatçıya yakın oradan yani. Ben bilemedim ya. Oğlum getirdiğin adamlar seni savunmuyor. Bu Geçen bir röportaj yapıyorlar Argonautlardan. Dediler ki hani Flu'da ders anlatıyorsun ya dediler. Dedim ders değil o performans. Arkadaşım yani bu arada diyen de sanatçı benimle röportaj yapıyor. Öyle performans değil dedi bana. Ben diyorsam o performanstır dedim yani. Ben böyle güvenli alandan hikayeler anlatabilirim sanatla ilgili ve geçmişte. Yok, biz zaten sana kızmıyoruz. Okey. O yüzden kendime ya benim kafamdaki soru işaretlerini ve bunlar güncel soru işaretleri. Yani benim bu anlatımı ben İngilizce'de bir yerden dinlemiyorum. Gerçekten bakıyorum bu işlere ve burada bir şey var. Yani Deniz Cem Önduygun'un işlerini ben 5 yıldır biliyorum. Ve kafamda yavaş yavaş oluştu. Adamın bakış açısı benim hayatımla ilgili bir şeyler söylüyor ve yavaş yavaş değiştiriyor. Burak Arıkan'ınki de öyle. Dünyayı başka bir şekilde ifade Evet. etmeye çalışıyor. Ama şeyi anlamıyorum. Sanat olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Yani biz burada evet Ha, abi bir bu şey büyük olmaz. bir sanat desek ne değişecek? Sanatı ittirdiğimiz bir köşe var ya. Oradan çıkaracağız diyorsun. İttirdiğimiz zaman yapılabilecek her şey mühendislik, tasarım, şirket işi falan oluyor. İş oluyor ya. Bu değil kafa işte. Yani dünyada yeni bir şey söylemekle ilgili farklı yöntemler var. Ve sanat bu yöntemlerden en önemlilerinden biri. Biz onu öldürdük. Ama Billion Dollar Code'da da aynı durum vardı. Yani adamlar sanat projesi diye başladılar. Google'ı dava ederek sonlandı olay ya. Orada tabii ki şöyle bir şey var. Aslında bir Avrupa fonu var. Onu Telekom'un fonu olmasa yapabilirler. O da bir şey. tamamen tesadüf. Tesadüf yapamazlar öyle bir şey olmasa yani. Berlin'deki o grupları biliyorum. Artplus.com'u da biliyorum. Bunlar böyle topluluklar. Çok güzel topluluklar. Çok güzel işler yapıyorlar. Ama orada biz sanat yaparız işte şirket bizim işimiz değil. Tavrı hiç hoşuma gitmiyor tam tersine. Çünkü sanatı o kendi kapalı yerine sıkıştırmak da bana dünyaya bir haksızlık gibi geliyor. O zaman gitsin büyük şirketler bu işi yapsın. Bizler yapalım onlar çalsın. Biz de işte 60 yaşına gelince rakı sofrasında biz çok iyi insanlardık ama işte adi Amerikalılar çaldı fikrimizi falan deriz. Size oynuyor. Bu hiç hoş değil. Teknolojiyi bazı şirketler, bazı yapılar sahiplenip diğerleri teknolojide oynamasın diyor. Sen git yağlı boyanla oyna diyor. Mesela Google mu diyor bunu? Hayır büyük devler o siyasi yapı seni oraya doğru itiyor. Ben de diyorum ki hayır tekrar elimize teknolojiyi almalıyız ve kendi hikayelerimizi anlatmak için kullanmalıyız bu teknolojiyi diyorum. Ve bunu yaparken de Avrupa fonlarını kullanmalıyız. Yok ben işte orada da onlarda ayrıldığım nokta o. Bu özellikle CyberSyn'de denenmiş bir şey. Bu Şili'de işte bir oda yapmaya çalışıyorlar. Sosyalist teknolojiler üretmeye çalışıyorlar aslında. Ve sonra patlıyor proje. Topluluk için teknoloji üretme fikrine. Çok inanıyorum. Ve buradaki şeylerde o var. Yani toplum için bir teknoloji üretilmeye çalışıyor. Bir güç odağının çıkarında olsun değil. Teknolojinin halkın elinde olmasının daha demokratik, daha yaşanabilir bir dünya yaratacağını düşünüyorum. Tamam peki. Peki tamam ya tamam. Sanat ya. Sanat. Her şey sanata dönüyor. Sanat yapmakla ilgili bir şey. You are'la aynı kökten geliyormuş bu arada. Ha, Yani doğu oradaki art. are'la art. Yani ürettiğin şey kendindense, senden bir hikayeden çıkıyorsa ve sen görme şeklini anlatıyorsan ve tam olarak ne olduğu belli değilse henüz sezgisel bir şeyse bu sanat eserine benziyor. Sonra bunu çözümlediğimizde ve dünyada artık o araç olduğunda dünyayı değiştirmiş oluyor artık zaten. Özellikle artık yapılması ve tekrar edilmesi daha mühendislik ve tasarım projesine benziyor gibi geliyor. O yüzden buna yeni bir kelime bulmak yerine sanatı buraya çekmeyi tercih ediyorum. Çünkü ben bu işleri gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Peki boya yapanlar ne yapacak o zaman? Ya yapabilir, boya da yapabilir fark etmez. Eğer kendi hikayesini anlatabiliyorsa, başka bir şey anlatıyorsa ve başkalarının tüylerini diken diken yapabiliyorsa bence çok okey. Ama benim tüylerim diken yapan işler genelde resim olmuyor artık. Netflix'te senin adamın belgeseli vardı. Bob Ross. Ha evet ya. İzledim. Ya orada da neler dönmüş abi. Evet ya çok acayip. Adamı da yemişler ya.
Adam bir de neler planlamış. Başına geleceğini anlamış. Kurmaya çalışmış ama yok, başaramamışlar. Herifin suretini çalmışlar ya, yani olacak işte. Evet ya. Yani yüzünü o Bob kullanıyor. Ross figürünü anlatıyor. Yılda böyle yüz milyonlarca dolarlık bir sektöre dönüştürmüş herif. Evet, ve bir şirket almış. Şirketin Ve yani. oğlu babasını Alamıyor. kullanamıyor. Çok acayip, yazık olmuş. Ama Bob Ross'un yaptığı mesela sanatın demokratikleşmesinde bir faydası var. Yeni bir görüş sağlamıyor Bob Ross ama herkesin yapabileceğini iddia ediyor ve Bir demokratikleştiriyor, de yaygınlaştırıyor. görünce adam gerçekten seviyormuş yaptığı işi ya. Evet çok seviyormuş. Çok acayip. Heyecanlanıyormuş. Zaten mahvolmuş oradaki boyaların tinerlerinden, Evet, minerlerinden. kanser oldu oradan sonra. Evet ya, yazık. Ben bugün getirdiğin işleri beğendim bu arada. Ha. Yani sanat mıdır değil midir bilmiyorum ama güzel. Özellikle Türklerinki güzeldi. Öbürünü o kadar beğenmedim. Türklerin daha iyi. Ama orada da ilginç bir çaba olduğunu Bu görüyorum. arada Burak Arıkan'ın çok az işini anlattım. Onun bir sürü işi var Burak Arıkan'ın. Binoş gel. Serseri. Bence net sanat bu arada. Ama zorlanıyorum bunu söylerken. Eşime söyledim. Forensik arkeoloji anladım. Ne alakası var sanatla dedi. Hiç mi yok dedim. Hiç yok dedi. Dedim Turner ödülüne aday gösterilmiş dedim. O zaman tartışabiliriz dedi. Şimdi burada şu var. Yani bir otoriteden beklememeliyiz diye düşünüyorum bunu. Dolayısıyla gerçekten oturup yani bir sanat kelimesinin bize öğretilme bir şekli var. Ve bu şeklin çok işlevsiz olduğunu düşünüyorum. İttirilmiş, sıkıştırılmış olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu açmak için bu tartışmaya gelmeye çalışıyorum ve gerçekten çizgide bir yerde gezindiğimin de farkındayım. Çünkü zaten hangi sanat, hangi tasarım beni de çok ilgilendirmiyor. Bu. Yani çok fark Ama etmez tartışması keyifli. aslında. Var bu işte. Evet. Yapmış herifler. Dolayısıyla çok önemli değil. Deniz Cem Önduygu'nun bütün işlerine bakıp burada bir dünya görüşü anlatılmaya çalışıyor çıkarmak o kadar net değil yani. Gerçeğe büyük bir saldırı da yapabilirsin bu şekilde kullanarak. Evet ama aracın bizim elimizde olması durum var işte. Yani hikaye bu. Bu araçların kamusal olması. Ama öyle deme. Örneğin Ergenekon davasını veya felsefe tarihini alıp indirgemeci İndirgemeci bir tavıra getiriyorsun. Bu çok güzel olmakla birlikte çok da riskli değil mi? Evet ama kamusal bir araçsa iş değişiyor. Yani ben bir uzmanım. Bakın felsefe tarihini analiz ettim. Mesela bir haritasını çıkartıyorum demiyor. Bakın böyle bir haritalama yöntemi var diyor. Ben kendi notlarımı alıyorum. Bence yeni medya alanındaki işlerin genel olarak kaldığı bu gri alan bu yani. Hani yenilikçi, biraz daha teknoloji üzerinden gelen bir okuma var ama işte senin dediğinde açık kaynak var falan. Evet, yeni medyayı da oradan eleştiriyorum bu arada. Yani yeni medya sanat, elektronik sanat denilen bir alan var. Orada sadece bir teknoloji pornosuna dönebiliyor. Yani full teknoloji kafasına gidebiliyor. O da değil. Ben bir şey merak ediyorum. Bu Flu TV bir sanat mı bu baktığın yerden? Bakış açını değiştirmesi ve sana yeni şeyler düşündürmesi işte yani yapan Yani- kişiyle alakalı diyorsun ya sen buraya Evet. konuşmaya aslında kendin için geldin. Daha çok performans için buradayım aslında. Bu alanda üreten insanların güncel olarak en önde tartıştığı noktaları buraya çekme şansına sahip. Birilerine bir şey öğretmek değil. Bakın arkadaşlar biz Böyle bunları bir şey konuşuyoruz. Evet. Bunlar konuşuluyor. Çünkü siz hep sanatı böyle abi biz sanatı bitirdik. Şimdi size en baştan bir anlatalım gibi dinlediğiniz için bu gerçekten güncel konuşmaları yakın duruyorum. Ki çoğu da benim perspektifimin civarında ben anlattığım için. Denizciğim Önduygu'nun aslında izlediği şeyleri ya da kendi notlarını ortaya dökmesiyle bence birbirine çok benziyor. Kesinlikle öyle. Benim yaptığım şey özel performans. Flu'nun ki de genel anlamda bir performatif bir tarafı var. Çünkü Flu da bir hikaye. Ama mesela. abi o zaman her şey hikaye ya. Hayır Yani- değil abi. Bir sürü şey taklit. Türkiye'deki şeylerin %99'u taklit. Kötü Hayır, taklit tamam, hatta. o zaman yani. Amerika'yı sayalım. Yani Joe Rogan da sanatçı o zaman öyle mi? Hayır. Niyet de önemli canım. Ben sana büyü yapıp paranı alıyorsam ona dolandırıcılık diyoruz. Sanat demiyoruz ki. Sanat denilen birçok şey de böyle bu arada. Evet. Bager olarak sanat eseri şu. Baktığımda benim bundan önceki Bager'le bundan sonraki Bager'de olumlu anlamda bir değişim yaratan şey benim için eser. O kişi onu eser amacıyla yapmamış olabilir bu arada. O zaman hocam aspirin de sizin için eser. Nasıl yani? Olumlu anlamda değişim yaratıyor. Baş ağrısı Hayır var. ama semptomatik tedavi değil hocam. Kalıcı değişiklik yani. Söylediğinde bana şey gibi hissettiriyor. Flu TV'nin genel anlattığı hikayeyi sana tut gibi bir yerden Evet. şey yapıyorsun ve ben buraya performans yapıyorum diyorsun. Saturday Night Live'ı Jerry Seinfeld'i düşündüğünde o da bana öyle geliyor ama hangisi değil işte. Ben zaten Bager Bey onu önerecektim. Bager Bey siz bize neyin sanat olmadığını söylerseniz daha kolay olacak. Çünkü Şöyle. gördüğümüz kadarıyla size göre pek Hayır, çok şey hayır, sanat. değil. Her şey sanat değil. Bak net söyleyeyim. Ne olduğunu biliyoruz, neden yaptığımızı biliyoruz mesela. Diyorum çay koyuyorum çünkü çay içmek istiyorum. Baklava sanat mıdır? Şimdi bak bir bardak sanat eseri olması başıma iş açar tamam mı yani? Su içmem zorlaşır. Yani araç olduğu durum sanat değil tabii ki. Çünkü benim amacım burada su içmek. Yani bu bardağın bana bir performans yapmasını istemiyorum şu anda. Yani altını delersem ve sürekli akarsa. İşte o olabilir o zaman. Bir performans başlamış olur ama ben sinir olabilirim buna. O yüzden ben gidip normal bardak alabilirim. Araç sallaştırılmış şeylerde bu yok. Ama ilk kez o araç yapılıyorsa, ilk kez bir hikaye anlatılıyorsa, bakış açımız değişiyor. Bu arada herkesin değiştirmesine gerek yok. Bazı kişilerin değiştiriyorsa. Ben sanatçıyım demek çok ayıp geliyor bana ya. Ben bunu biliyorum demiştim. Niye ayıp Yani geliyor? nedir abi?
Ben sanatçıyım efendim. Ne yapıyorsun biliyor musun? Sanatçıyı önce yüceltiyorsun. Sonra da kimseye ulaşamaması için tamam orada dursun diyorsun yani. Hayır. Şimdi Flu TV sanattır desem ben bu ayıp değil midir ya? Çok Sen ayıp. desen olabilir belki. Ben desem değil yani. Gözlemleyen gıcık biri olarak. olmaz mısın herife bak lan ne ya ne sanat lan artistik yapma lan demez misin? Büfeden aldığımız iki artist versene diyorsun. O Türkçedeki sanata benzedi yani. O değil abi yani. Artist misin oğlum? Onu ayıralım. Sanatçı öyle bir şey değil abi. Sanatçı bir şey yapan biri yani. Mesela ilkokulda çocuklara bilim mi öğretiyoruz? Değil mi? Mühendislik falan. Ya bu çok bana garip geliyor. İlkokulda çocuk sanat yapar abi. Bir şey hissediyordur, bir şey anlatır yani. Bütün hikayesi budur. Her ne yaparsa yapsın kendini anlatır yani. Topa vurduğu zaman bile amacı topa vurmak değildir. O topa vurma heyecanını yaşamaktır falan yani. Efektif bir yerden bakmaz. O yüzden aslında herkes kendini ifade etmeyi öğreniyor. Hikaye orada aslında başlangıcı o. Ben mesela bu arada Flu TV'nin bir sanat eseri olduğuna inanıyorum kendim. Bu programı ilk defa izleyen birinin benim kafamda şunlar değişti ve hiç böyle bakmamıştım dediğini duydum. Etkisinden ölç. Evet, etkisinden ölçüyorum. Ben de inanıyorum. İkinize de birer bardak hediye ediyoruz. İnşallah bana kızmıyorsunuz. Hayır çok keyifli canım. Sordular röportajda onu da. Bu argonotları Ha, yaptığı ne dediler? röportajda. İlken hani öyle konuşması falan. Ben de şeydim abi. Adam orada seyirciye empati yapıyor yani. Hani bunu yapmak çok zor yani. Benim bunları gerçekten 100.000 kişi civarında insan izleyebildiği bir platformda yapıyor olmam ilginç bu arada. Çünkü Türkiye'de genelde bildiğimiz şey şu. Övmek o sanatı ya. Kutsallaştırmak. Kimse ulaşamaz demek. Çok zor demek. Orada tutmak. Bu arada ben de anlattığım işler çok kolay değil. Zor. Ama işler tabii. odaklandığın zaman yapabileceğin işler. Yanlış yere odaklandığımızı anlatmaya çalışıyorum. Yılmaz Güney bölümünün yorumlarını gördün mü? Evet, efsane. Memleketteki durum buyken senin bunları anlatman Evet, çok büyük bir inanılmaz. paradoks oluyordu onun için. Ekşi Sözlük'te eskiden böyle komik saçma sapan sorular sorulduğu zaman kimse cevabını yazmazdı. Eğlenirdi insanlar ve yüzlerce yazı gelirdi ve cevap yoktu. Şimdi ikinci kişi cevabını buldum diye yazıyor. Of diyorum, seviye çok düşmüş yani. Yılmaz Güney videosuna coşuldu. Tam ortadan bıçakla ikiye ayrılmış. Yarısı Yılmaz Güney şeytandır. Dolayısıyla siz de bu adamı öne çıkarıyorsunuz. O yüzden Allah belanızı versin. Diğer yarısı da çok iyi adamdır. Siz onu kötülüyorsunuz. Evet. Allah belanızı versin. Yani Muhteşem değil mi ya? Bak yani iki yorumu da alıyorsun ve çok sert yani. çok Yani başarılıyız. Bu sefer Evet. itiraf etmek zorundayım. ben mesela çok bilmeyen biriydim Yılmaz Güney'i. Dengeli bir tartışma izledim. Ama şu iyi değil mi? Ama burası böyle. Ama bak burası kötü falan diye. Ama insanların oradaki sadece bazı tarafları görmeleri, yani eserin nasıl relatif olduğunu gösteriyor yani. Sadece görmek istediğini görmüş ya. Evet, kendine bakıyor herif aslında başka. İnanılmaz yani. O yüzden gerçekten Türkiye çok geride abi. Ben geriye gittiğimizi düşünmüyorum. Sadece artık çok basit yorumlayan kişilerin de söz sahibi olabilme hakkı olduğunu düşünüyorum. Eskiden eziliyorlardı ve susup iyi yorumlayanlara biat ediyorlardı. Şimdi saçmalayabiliyorlar. O yüzden görünür oldular yani. Görünür oldukları için sanki çöküyormuşuz gibi hissettiriyor. Ama yükselen ben değilim, alçalan duvarlar. Peki bu hafta yine sanat mı değil mi tartışmalarıyla bir saatinizi yedik. Arkadaşlarımız Cansu ve Alper'e teşekkür ediyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgiler.